Merhabalar. İlk videoda bahsettiğim üzere Şehirler ve Ekonomiler adlı serinin ilk videosuyla karşınızdayım. Dilerseniz hemen geçelim videoya. Bu videoda şu sorunun yanıtını aramaya çalışacağız daha çok. Ekonomi ile yeşil alan arasında bir ilişki var mı? Eee, Daha çok şehirdeki yeşil alanlarla ilgili. Bu ilişki varsa ne yönde, negatif mi yoksa pozitif mi olduğu yönünde. Bu neden önemli? Çünkü bazen şehirleşme politikaları gereği, bazen tarımsal politikalar gereği, bazen ise turizm politikaları gereği şehirdeki yeşil alanlar göz ardı edilebiliyor. Bazen ise kısıtlanabiliyor. Diğer yandan, bu alanda yapılmış oldukça kısıtlı sayıda çalışma var ve, hani, bunların çoğu da böyle sözel olarak ifade edilmiş şeyler. Ama bu sözel ifadelerin arkası bir ekonometrik bir analizle veya istatistiki bir veriyle açıkçası, doldurulmamış şeyler. Ben de bu boşluğu doldurmak için yaptım bu çalışmayı. Dilerseniz hemen geçelim çalışmaya. Çalışmaya geçmeden önce, şöyle küçük bir örnek vermek istedim konuyla ilgisi olduğu düşündüğüm. Bu ekranda gördüğünüz şey bir Go oyunu. Bunu arkadaşımla beraber Hacettepe Üniversitesi'nde iktisat bölümü okurken, lisans okurken, beraber almıştık. Seç kodlu bir dersti. Hani bütün okuldaki öğrenciler alabiliyordu. Bunun bizim konumuz açısından önemi. Go oyununda tahtadaki her taşın bir nefes noktası vardır. Örneğin bu siyah taşın 4 tane nefes noktası var. Keza yine aynı şekilde buradaki taşların da bir nefes noktası var. Eğer siz bu nefes noktalarını keserseniz taşın, tahtadan almak zorunda kalırsınız ve taş ölür. Yani taşın nefes noktasını keserseniz taş ölür. Örneğin şurada örnek vermek gerekirse buradaki beyaz taşın 2 tane nefes noktası vardır. Siz bu nefes noktasını keserseniz, buradaki taşları tahtadan almak zorunda kalırsınız. Eee, Bütün canlıların olduğu gibi, yaşayan tüm canlıların olduğu gibi şehirlerin de bir nefes noktası var. Böyle insanların şehir stresinden kaçtığı yeşil alanlar oluyor bunlar genellikle. Eğer bu yeşil alanları siz kapatırsanız ve göz ardı ederseniz şehir gerçekten ölüyor. Örneğin fotoğraflarla bunu anlatmak istersek, burada, hani, evlerin üst üste yığılmış, hani, nefes alınmayacak şekilde, bir yapıdan bahsediyoruz ve, hani, şehir neredeyse ölmüş gibi. Yine bir örnek olarak Japonya var, burada. Bu fotoğraf Hong Kong'da. Yine benzer dünyanın birçok yerinde böyle bu tarz yapılar bulabilirsiniz. Yine keza böyle bir fotoğraf. Barakaların olduğu, neredeyse nefes alınmayacak şekilde ve gökdelenlerin olduğu bir fotoğraf. Bu ve bundan sonraki fotoğraflar Instagram'da Johnny Miller adında bir fotoğrafçının drone fotoğrafları. Ben kendisini Instagram'dan takip ediyorum. Aslında burada bize anlatmak istediği şey, gelir eşitsizliğini anlatıyor burada. Hani biz iktisatta gelir eşitsizliğini anlatırken işte Gini endeksiyle gösteriyoruz, işte Lorenz eğrisiyle falan, anlatıyoruz. İşte bu fotoğrafta aslında onların gerçek hayattaki karşılığı. Yani sağda böyle neredeyse nefes alınamayacak derecedeki, küçük barakalarda yaşayan insanlar, sol tarafta ise, hani, böyle villaların olduğu, havuzlu villaların olduğu hatta, yeşil alanların bol olduğu böyle güzel bir şehirleşme örneği. Eee, Diğer bir örnek, Amerika'dandı sanırım burası. Hani, yaşam alanlarıyla ilerideki iş alanlarıyla beraber yeşil alanların bol olduğu güzel bir şehirleşme örneği. Bu fotoğraf aslında bize şunu söylüyor: Eee, yaşam alanlarıyla şehirdeki yaşam alanlarıyla iş alanları arasında, eee, yeşil alanlar birleşik olabilir. Yani bunun örneğini gösteriyor bize. Yine keza burada yine gelir eşitsizliğini fotoğraflıyor. Yine aynı şekilde burada da yine bir örnek var. Sağda böyle küçük barakaların olduğu, sol tarafta ise, hani, denize nazır ve yeşil alanların oldukça bol olduğu, eee, güzel villaların olduğu bir şehirleşme örneği. Aslında benim sorum da bu fotoğrafta bunu anlatabilirim. Hani, şurasının mı, ekonomik, verimi daha çok olur? Şu sağ tarafta gördüğünüz, küçük barakalarda yaşayan insanların mı, verimi daha çok olur? Bence bunun yanıtını arayacağız. Ya, bunun yanıtını aradım daha çok. Bunun için de, World City Kültür Forum'un 2018 raporundan yararlandım. Burada dünyanın önde gelen 35 şehrin, verisini toplamış ve oldukça sayıda fazla veri var. Örneğin o şehirlerde yaşayan uluslararası öğrencilerden tutun da, işte, müze sayısına, kütüphane sayısına, yabancı doğumlu insan sayısına kadar birçok sayıda veri seti var.
Bunların hepsi bir arada toplamışlar ve çok güzel bir rapor yapmışlar. Yani benim aldığım veriler ise o şehirlerin gayri safi yurt içi hasılası, GDP'si ve hani yeşil alan, toplam alanlar içinde yeşil alanların oranı. Örneğin burada Singapur var, Zürih var, Helsinki var, Los Angeles var, New York var, Lisbon var, Edinburgh var, Moskova var, San Francisco var. Mesela örneğin bir örnek vermek gerekirse New York'un gayri safi yurt içi hasılası 678 milyar dolar. Yeşil alanların oranı 0,27. 678 milyar dolar çok büyük bir GDP açıkçası. Birçok ülkenin de GDP'sinden büyük ama bu şey Amerika için, New York için çok normal. Çünkü Amerika çok büyük bir ekonomi. Aslında bu tablo bize pek bir şey söylemiyor. Yani hani aslında bir şeyler söylüyor ama rakamlar dizilmiş pek bir şey anlam ifade etmiyor. Yani iktisatçılar da genellikle böyle şeylerden böyle şeyleri biraz daha anlaşılır kılmak için bir tablo kullanır. Ben de bir tablo yaptım bunda. Bu tablo bir önceki bu tablo bir önceki görselde yer alan şehirlerin tablolaştırılmış hali. Buradaki her mavi nokta şehirlerin gayri safi yurt içi hasılasını ve yeşil alanların oranını gösteriyor. X ekseninde GDP var. Y ekseninde ise yeşil alanların oranı var. E, Bunu ben ilk çizdirmiştim ve çok şaşırmıştım. Aslında hani böyle bir şey olduğunu düşünüyordum ama bunu ispatlayınca çok daha farklı oldu. Bu tablo bize şunu söylüyor. Yeşil alanları daha çok olan şehirlerin GDP'si daha yüksek. Çünkü burada hani çizdirdiğimizde ve ortalamalarını aldırdığımızda şu kırmızı çizgi oluşuyor. Kırmızı çizgide hani bize pozitif bir ilişki olduğunu gösteriyor. Bu bizim için şu yönden önemli. Yani politikacılar için ve policy maker'lar için, yani politika yapıcılar için hani şehirdeki yeşil alanların gayri safi yurt içi hasılayla pozitif ilişkili olduğu ve yeşil alanları korumamız gerektiğini, çünkü şehrin sitesinden kaçan insanlar yeşil alanlara sığındı ve bu da çalışma hayatındaki verimini arttırdığını, bu da üretkenliği ve verimliliği arttırdığını gösteriyor. E, Video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki video Türkiye özelinde olacak. Google Trend verilerini inceleyerek. Yarın bayram. Umarım ailenize ve sevdiklerinizle beraber güzel bir bayram geçirirsiniz ve hani bir iktisatçı adayı olarak da harçlığınız bol olur. Şimdiden iyi bayramlar, iyi geceler. Kendinize iyi bakın.